Eğer öksürüyorum, balgamım çok, geniz akıntım çok diyorsanız size bir sihirbaz göstereceğim. Adına pek çok araştırmalar yapılmış. Torosların dağlarından gelen kekikten bahsedeceğim size. Araştırmalar ne diyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Araştırma sonuçlarının kekiğin protein, hamlif, mineral, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olduğunu ve koa, astım, bronşit gibi pek çok solunum yolu hastalıklarının tedavisinde geleneksel kullanımı doğrulamaktadır. Kekik, mukus salınımını kontrol ederek anti-enflamatuar süreçlere dayalı kronik hastalıkların etkili bir tedavisi olabilir. Kekik aslında hem farmakolojik tarafta kullanıyor hem de biz mutfaklarımızda kullanıyoruz ve pek çok gıdada kullanılıyor. Kekin şöyle bir özelliği var. Aslına bakarsanız mukusu inceltiyor ve atmanıza yardımcı oluyor. Tabii benim tarif edeceğim şeyleri mutlaka doktorunuza sormadan kullanmayın ama yine de hani minik minik deneyebilirsiniz. Her şeyin aşırısı fazlası zarar. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Ama kekikle ilgili benim şöyle bir çayım var kendime yaptığım. Ben böyle bir bilye kekik diye geçiyor. Bilye kekik kullanıyorum. Şöyle bir süzgecin içine çok az 2 çay kaşığı gibi ya da belki 1,5 çay kaşığı gibi şu kadar bir şey koyuyorum. Kapatıyorum ve bunu bir bardağın içine koyacağım. Sıcak suyumu da üstüne koyacağım. Biraz dinlenmeye bırakacağım bunu. Günde bir bardak ben böyle bir şey içiyorum. Bazen tadını sevdiğim için de içiyorum. Çünkü hiçbir zararı yok. Tam aksine anti-enflamatuar etkileri var. Ben birazcık da limon sıkmayı seviyorum bunun üstüne. Bir çeyrek limon ya da bir yarım limonu sıkabilirsiniz. Benim limonum çok küçüktü o yüzden şöyle bir yarım limon sıktım. C vitamini etkisi de olduğu için böyle bir karışım hazırladım. Bu şimdi çok sıcak. Ben bunu bir tarafa bırakacağım. Kekik biraz daha o sıcakla beraber iyice yayılacak. Sonra bunu çıkartıp bu bardağı içeceğim. Ve günlük böyle bir çay içmiş olacağım. Bir adım öteye götürmek isterseniz bir çay kaşığı kadar şu kadar yani. Ağzınıza atıp yiyebilirsiniz. Hı. Biraz acı bir tadı var. Dişlerle ve salyayla karıştığı zaman direkt mideye iniyor. Ama bütün etkilerini çok daha fazla gösterdiği söyleniyor. Kekik yağı da var ayrıca kullanabileceğiniz. Öksürük, balgam genellikle geniz akıntısı için danışanlarımda kullandığımız bir etkili bir durum bu. Siz de deneyebilirsiniz. Mutlaka doktorunuza danışın ve lütfen fazla kullanmayın diye hatırlatmamı tekrar yapmak istedim. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve hatta yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.